Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bitcoin dominans hakkında bilgiler vereceğiz. Bitcoin dominans nedir? Nasıl hesaplanır? Bitcoin dominans nasıl doğru yorumlanır ve neden önemlidir? Bu tarz konular hakkında konuşacağız. Bitcoin dominans terimini kripto Twitter'da çok fazla duymuşsunuzdur. Çünkü analistler piyasayı yorumlarken Bitcoin dominans seviyesini indikatör olarak kullanıyorlar ve iyi de yapıyorlar. Ben de o şekilde kullanıyorum. Çünkü gerçekten piyasa hakkında bizlere faydalı bilgiler veriyor bu grafik. Bitcoin dominansına bakmak için birçok kaynak var. Fakat ben bugün coinmarketcap.com'u seçeceğim. İsteyenler TradingView sitesinden de bakabilir. Orada da var. CoinMarketCap'e geldiğimizde şu anda birinci sırada Bitcoin bulunuyor her zamanki gibi. Ve şu an 13.000 dolar direncini kırmış bulunmaktayız. Fiyat 13.000 doların üstünde seyrediyor. Bitcoin'in market cap'i de 241 milyar dolar. Toplam market cap ise 398 milyar dolar. Bitcoin dominansını hesaplarken Bitcoin'in market cap'ini toplam market cap'e böleriz. Yani şurada gördüğünüz 241 milyar doları 398 milyar dolara böldüğümüzde şurada gördüğünüz %61'lik oranı görürüz arkadaşlar. Bu oran Bitcoin'in piyasa hakimiyetini temsil eder. Yani Bitcoin dominans dediğimiz şey Bitcoin'in baskınlığı veya Bitcoin'in pazar hakimiyeti olarak Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Genellikle Bitcoin dominans seviyesi düştüğünde altcoin'ler fiyat artışı yaşar. Bitcoin dominans seviyesi yükseldiğinde de Bitcoin'de yükseliş görürüz. Bitcoin sert bir yükseliş yaşadığı için insanlar altcoin'lerden çıkıp Bitcoin'e geçerler ve bu sayede Bitcoin'in dominans seviyesi yükselir. Şimdi Bitcoin dominans grafiklerini görelim. Bunun için de şurada BTC Dominance yazan kısımdan şu orana tıklıyorsunuz ve grafikler açılacak. İlk grafiğimiz arkadaşlar toplam market cap'in gelişimini gösteriyor. Yani 2016'da 16 milyar dolarken şu an düşüş yaşadığımız halde bile 366 milyar dolar. Bu efsanevi 2017'nin sonundaki Bitcoin boğasında da altcoin boğasında da toplam market cap 800 milyar dolardı. Fakat oradan 120 milyar dolarlara kadar düştü ve gerçekten biz bir ayı sezonu yaşadık. Şimdi market cap yükselmesi demek kripto para sektörüne dışarıdan para giriyor demek. Dışarıdan para girdiğinde bizim total market cap'imiz yani toplam market cap yükseliyor ve bu para ya Bitcoin'e giriyor ya altcoin'lere giriyor. Bitcoin'e girerse Bitcoin dominansının seviyesi yükseliyor. Altcoin'lere girdikçe de Bitcoin dominansının seviyesi düşüyor. Çünkü altcoin'ler güçlendikçe para altcoin'lere gidiyor ve Bitcoin dominans seviyesi düşüyor. İkinci grafiğimizde ise Bitcoin'in olmadığı durumda market cap grafiğimiz var. Excluding Bitcoin diyor. Bitcoin olmadığında altcoin'lere giren toplam market cap yani bu. Bunu da şöyle hesaplayabilirsiniz. Şu anda market cap 400 milyar dolar ve bunun 140 milyar doları altcoin arkadaşlar. Geri kalan 260 milyar doları da bu Bitcoin demek oluyor. Bu grafik bize altcoin'lere ne kadar para girdiğini gösteriyor. Yani şurada gördüğünüz gibi Nisan'dan beri 100 milyar dolar civarında altcoin'lere para girmiş. Bu da demek oluyor ki altcoin'ler yükseliyor. Yani para girdikçe yükselir arkadaşlar. Para çıktıkça düşer. Yani şu efsanevi 2018'in başındaki boğada altcoin'lerin market cap'i 500 milyar dolar. Fakat burada biz çok düşüş yaşadığımızda altcoin'lerin market cap'i gördüğünüz gibi yerlerde, diplerde geziniyor. Bitcoin dominansına bakıp altcoin'lerin yükseleceğini tahmin eden arkadaşlara önerim gelip bu grafiğe bakmalarıdır arkadaşlar. Çünkü Bitcoin dominansı her düştüğünde altcoin'lere para giriyor demek değil arkadaşlar. Bitcoin'den para da çıkıyor olabilir. Bu bizim kendini analist sanan grafiker arkadaşlarımız bunu hesaplayamıyor herhalde. Ben anlayamıyorum. Yani Bitcoin'den para çıkınca da Bitcoin'in dominansı azalır. Fakat onlar hep düşünüyor ki hep illa Bitcoin'in dominansı düşerse sadece altcoin'lere para girmiştir. Yani özetleyecek olursam Bitcoin dominans düştüğünde altcoin'lere para giriyor demek değil. Bitcoin'den para çıkışı olduğunda da dominans düşer. Altcoin'lere hareket gelmesi için altcoin market cap'in yükselmesi lazım. Şimdi grafiğimize geliyoruz arkadaşlar. Bitcoin dominans grafiği. Bakın 2014-2016 civarı Bitcoin'in dominansı %88'miş arkadaşlar. Çünkü o zamanlar sağlam altcoin'ler piyasada yok. Tezos falan hiç çıkmamış. Ve herkes o sırada Bitcoin'i biliyor. Altcoin'ler pek ünlü olmamış. O sıralarda Bitcoin'in piyasa hakimiyeti %88'lerde. Sonra 2017'de bakın şuralarda Bitcoin'in hakimiyeti %32'lere kadar, %30'lara kadar düşüyor.
ve altcoin'ler güçleniyor bu sırada. Altcoin'ler güçlendiğinde de altcoin boğası oluyor. Bizim o büyük boğa dediğimiz 100x'ler, 50x'lerin havada uçuştuğu zaman oluyor. Buradan çıkaracağımız sonuç, Bitcoin dominansı düştüğünde altcoin'ler genelde yükseliyor. Bitcoin dominansı yüksek olduğunda da altcoin'ler genelde düşüyor. Tüm para Bitcoin'e akıyor. Çünkü Bitcoin o sırada atıyorum $5.000'dan $20.000'a çıkarken altcoin'lerin hepsi yerle bir oluyor ve Bitcoin güçleniyor. Bitcoin güçlendikçe dominans artar. Bunu biliyorsunuz zaten. Peki bana sorarsanız hocam dominans seviyesi kaçlara gelirse altcoin rallisi başlar diye bu soruyu çok alıyorum. Benim hedefim 51 seviyesidir arkadaşlar. Şu anda 60.8. %51, %52 seviyelerine geldiğinde ben altcoin'lerin büyük ralliye başlayacağını düşünüyorum ve bu seviyenin de yaklaşık Ocak-Şubat gibi geleceğini düşünüyorum. Yani benim fikrime göre altcoin rallisi yakında arkadaşlar. Bitcoin dominans aşağı indiğinde bu altcoin'lere artı olarak yansıyacaktır. Eğer siz altcoin trader'ırsanız asıl bakmanız gereken olan grafik Bitcoin dominansı yerine Bitcoin'in olmadığı altcoin'lerin olduğu yani altcoin dominans grafiğine bakmanız lazım. Burada mesela şurada Mart 28'de 60 milyar dolarmış hacim. Burada 150 milyar dolara gelmiş. Yani bakın burada yaklaşık 90 milyar dolarlık bir altcoin'lere para girişi olmuş. Ondan dolayı da zaten Mart'tan beri aldığımız coin'ler yaklaşık 3-4 kat yukarıda. Benim dominans yorumlarım bu şekilde arkadaşlar. Bugün sizlere Bitcoin dominansının ne olduğundan bahsetmeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.